Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. Borsa İstanbul 100 endeksi küresel borsalara paralel bir şekilde yükselişini sürdürürken bir ara kritik olan 1466 direncini aşması Borsa İstanbul 100 endeksindeki bu seviyenin üzerinde kapatmayı da başaramadığını gördük. Bu seviye bizim için çok önemli. Eğer borsa 1466 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarabilirse yeni bir yükseliş eğilimi başlayabilir. Ancak bu seviyenin altında orta vadeli satış baskısının süreceğini de söylemek istiyorum. Borsa İstanbul 100 endeksi dünü %0,45'lik değer kazanarak 1465 seviyesinden tamamlarken toplam işlem hacmi ise 13 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %3,86 ile turizm olurken en çok kaybettiren sektör ise %1,95 ile spor endeksi oldu. Dolar Türk lirası dünü satış baskısı altında kapatırken dolar Türk lirasında aşağıda 8,29, yukarıda ise 8,60 seviyeleri önemini korumayı sürdürüyor. Uluslararası Para Fonu IMF 650 milyar dolarlık SDR özel çekim hakkı dağıtımını dün itibariyle tamamlarken Türkiye'ye 6,4 milyar dolarlık hibe yapacağını daha önceden de söylemiştim. Böylelikle brüt rezervlerde 109 milyar dolardan 115 milyar dolara yükselişini izlenecekken net rezervlerinde hala 41 milyar dolar civarında olduğunu biliyorum. Bugün yurt içerisinde Ağustos ayına ait imalat güven endeksi ve kapasite kullanım oranında yakından takip ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni konut satışları beklentilerin üzerinde 708 bin adet gerçekleşirken son 3 aydır devam eden düşüş trendinin sonlandığını görüyoruz. Konut sektöründe bu hafta gelen verilerin ardından toparlanmanın devam ettiği görülürken açıklanan diğer veride Richardman İmalat Endeksi beklentilerin altında 9 puan düşüş gösterirken Haziran 2020 yılından bu yana en düşük veri olarak kayıtlara geçti. Dün dolar endeksindeki de düşüş devam ederken bugün bir miktar yukarı yönlü hareketleri görebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki artış ise sürüyor. Varlık alımlarının azaltılması yani tapering için Eylül toplantısının tekrardan ön plana çıkmasıyla faizlerde yükseliş yaşanırken 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah 1,29 seviyesinden işlem görüyor. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde dikkat edilmesi gereken seviye ise %1,37. Bu seviyenin kırılması halinde dolarda küresel bazda sert bir güçlenmeye tanık olabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın sürekli dile getirdiği 3,5 trilyon dolarlık bütçe planını onayladı. Paket 212 oya karşın 220 oy ile kabul edildi. Demokratların bütçe tasarısını Cumhuriyetçilerin desteği olmadan yazıp onaylamasının yolu açılırken geçen ay Senato'dan geçen 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısının da 27 Eylül'e kadar oylanmasına karar verildi. Ancak alınan bu kararın piyasalara yansıması da olmadı. Bir süredir bu kararın alınacağına dair beklentiler özellikle Amerika Birleşik Devletleri endeksinde rekorların kırılmasını sağlarken Amerika Birleşik Devletleri borsaları dünü alıcılı bir seyir ile kapatırken Amerika Birleşik Devletleri
Gıda ve İlaç Dairesi Pfizer ile BioNTech'in koronavirüs aşısına 16 yaş ve üstü için tam kullanım onayı vermesinin aşılama oranını artırabileceği ve ekonomik toparlanmaya yardımcı olabileceğine dair beklentilerde yükseliş gösterdi. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde büyüme ve enflasyonun harcamalar yoluyla etkilenecek olan dayanıklı mal siparişlerinin aylık bazda %0,5 gelmesi beklenirken çekirdek dayanıklı mal siparişlerinin ise aylık bazda %0,3 azalış göstermesi bekleniliyor. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde Almanya Federal İstatistik Ofisi Almanya ekonomisinin koronavirüs salgını kısıtlamalarının gevşetilmesinin hane halkı tüketimini etkilemesi ve kamu harcamalarının devam etmesiyle bu yılın ikinci çeyreğine bir önceki çeyreğe göre beklentilerin üzerinde %1,6 genişlediğini belirtti. Euro dolar paritesinde dolar endeksinin zayıflamaya devam etmesiyle yükselişini sürdüren Euro'da yükselişlerin satış fırsatı yarattığını da tekrardan altını çizmek istiyorum. Euro, Türk lirası ise düşüşünü sürdürürken 9,86 seviyesinin kırılıp kırılmayacağını da yakından takip ediyorum. Avrupa borsaları dünü karışık bir seriyle kapatırken Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi koronavirüse karşı Pfizer-BioNTech aşısına 16 yaş ve üstü için tam onay verildiğinin açıklaması ve piyasalardaki belirsizliğin etkili olduğunu görüyoruz. Bugün Euro bölgesinde Almanya'da ifo İş Güven Endeksinin 100,2 puan olarak açıklanması bekleniliyor. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Türkiye'de tüketici güveni Ağustos ayında 78,2 seviyesine gerçekleşirken Amerika Birleşik Devletleri Hizmet Bileşik PMI verisi beklentilerin altında 55,4 olarak açıklanırken bugün açıklanacak olan Türkiye kapasite kullanım oranı ile Amerika Birleşik Devletleri çekirdek dayanıklı mal siparişleri verisini de yakından takip ediyorum. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,44 ve 8,50 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 8,35 ve 8,28 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Avrupa bölgesinde bileşik PMI verisi Ağustos ayında beklentilere paralel bir şekilde 59,5 seviyesinde gerçekleşirken Türkiye'de tüketici güveni Ağustos ayında 78,2 seviyesine geriledi. Avrupa bölgesi enflasyon oranında aylık değişiklik görülmezken yıllık bazdaki artış ise %2 oldu. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü seyrini devam ettirmesini beklediğim kurda 9,95 ve 10 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 9,82 ve 9,74 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Almanya ekonomisi beklentinin üzerinde %9,4 büyüme gerçekleştirirken Avrupa bölgesinde bileşik PMI verisi Ağustos ayında beklentilere paralel bir şekilde 59,5 seviyesinde gerçekleşti. Başkan Jerome Powell'ın Jackson Hole toplantısında piyasalara yön vermesi beklenirken Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda 1,1770 ve 1,1795 seviyelerini yakından takip ettiğim
önemli direnç noktaları. Gelebilecek satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1,1720 ve 1,17 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise ham petrol stokları beklentinin altında 1,6 milyon varil azalış gösterirken Çin'den gelen verilerde vaka sayılarındaki düzelmelerin görülmesi üzerine talep endişelerin ortadan kalktığını görüyoruz. Küresel ölçekte vaka sayılarındaki trendin konulması ekonomik büyüme endişesini yaratmayı sürdürürken Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 71 dolar ve 72 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 69 dolar ve 68 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take